Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, Avrupa'yı ikiye ayırmıştı. Bozuk Avrupa ile bir yüzleşme, hesaplaşma söz konusuydu. 17. Lema'nın 5. notasında bu 3. dersimiz olacak. Bu notayı tamamlamaya çalışacağız. En son felsefenin karanlıklı bir dehası olduğunu, bu karanlık deha dolayısıyla da insanlığın gündüzünü geceye çevirdiğini söylemişti ama o sıkıntılı, zulümlü ve zulmetli geceyi ısındırmak için yalancı muvakkat lambalarla tenvir ettin demişti. O lambalar sürur ile beşerin yüzüne tebessüm etmiyor. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehane gülmesine o ışıklar müstehziyane gülüp eğleniyor. Evet, buradan devam ediyoruz şimdi. Her bir zihayat senin şakirtlerin nazarında zalimlerin hücumuna maruz miskin birer musibet zededirler. Dünya bir matemhane-i umumiyedir. Dünyadaki sadalar ölümlerden, elemlerden gelen vaveylalardır. Senden tam ders alan şakirdin bir firavun olur fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine Rab telakki eden bir firavunu zelildir. Yani aziz bir firavun da değil, zelil bir firavun. Zelil. Zillete düşüyor. Menfaati için, değil mi? Menfaatinin önünde eğiliyor. Güya kendini çok üstün görüyor, egosu kabarmış ama menfaatinin önünde eğilecek kadar da zillet gösteriyor. Hem senin şakirdin mütemerrittir, inatçıdır fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. Ya bunu çevremizden görebiliriz gerçekten, dinden uzak kimseler. Yani hasis bir menfaat için, değil mi, şeytanın ayağını öper derecede ne yapıyor? Alçaklık gösterebiliyor. Hem cebbardır fakat kalbinde bir noktayı istinat bulamadığı için zatında gayet aciz bir cebbar-ı hotfuruştur. Aciz bir cebbar-ı hotfuruş. O şakirdin gaye-i himmeti, yani ne için yaşıyor? Bütün enerjisini neye sarf ediyor? Gaye-i himmeti, hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaati nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır. Bak, yani aslında kendi nefsinin arzularını tatmin etmeye çalışıyor. Ondan sonra makam, mevki, gösteriş delisi, budalası, hırs ve gururunu teskin etmeye çalışıyor ama bunu da bazen hamiyet ve fedakarlık perdesi altında, yani vatan millet edebiyatı yaparak yapıyor. Esasen vatan filan umurunda değil. Kendi makam düşkünü ve nefsi heveslerini tatmin etmekten başka düşüncesi yok. Tarihte bunun çok örnekleri var, halen var. Evet, nefsinden başka ciddi olarak hiçbir şeyi sevmiyor. Her şeyi nefsine feda ediyor. Ama Kur'an'ın halis ve tam şakirdi ise, Kur'an'ın, bu söylediklerimiz felsefenin, Avrupa medeniyetinin ürünü olan insan tipiydi. Peki Kur'an nasıl bir insan istiyor? Kur'an'ın halis ve tam şakirdi ise bir abddir.
kuldur. Fakat azam-ı mahlukata karşı da ubudiyete tenezzül etmez. Yani aya, güneşe, yıldızlara, değil mi? Yıldızdan da gelse alınmaz ihsan. Öyle saraylardan gelecek menfaatlerine kul değil. Onlara kulluk etmeye tenezzül etmeyen birisidir. Evet. Azam-ı mahlukata karşı da ubudiyete tenezzül etmez. Ve cennet gibi en büyük ve azam bir menfaati gaye-i ubudiyet yapmaz, bir abd-i azizdir. Cennet için bile değil, yani kulluğu Allah rızası içindir. Cenneti bile aşan büyük hedefleri vardır. Cenneti bile ibadetlerine gaye olmakta az gören, aziz, onurlu bir kuldur. Hem halim selimdir. Kur'an talebesi halim selimdir. Fakat Fatır Zülcelal'inden başkasına izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez, bir halimi âli himmettir. Himmeti yüksek bir yumuşak kuldur. Hem fakirdir. Fakat onun Maliki Kerim'i ona ileride iddihar ettiği mükafat ile bir fakir-i müstanidir. Yani fakir ama zengin bir fakir yani. Çünkü Allah ona cenneti vaat etmiş. Cennet kendisinin olacak bir fakir. Allah hepimizi böyle fakirlerden etsin. Hem fakirdir fakat onun Maliki Kerim'i ona ileride iddihar ettiği mükafat ile bir fakir-i müstanidir. Hem zayıftır fakat kudreti nihayetsiz olan Seyyidinin kuvvetine istinad eden bir zayıf-i kavidir. Yani güçlü bir zayıftır ki Kur'an hakiki bir şakirdine cennet-i ebediyeyi dahi gaye-i maksat yaptırmadığı halde şu zail fani dünyayı ona gaye-i maksat hiç yapar mı? Allah Allah. Hakikaten çok aldandık ya. Bak ne diyor? Kur'an hakiki talebesine ebedi cenneti bile gaye yaptırmıyor. Yani fani dünyayı gaye yaptırır mı hiç ya? Yani dünyayı gaye yapanlar, dünyevi menfaatleri için dinini satanlar, maneviyatı ikinci dereceye atanlar, değil mi? Nasıl Müslüman olacaklar yani? Nasıl? Bırak sen dünyadaki menfaatini, cenneti bile ibadetlerinin hakiki gayesi görmeyeceksin yani Allah rızası için. Cenneti bile aşan bir himmetin olacak. Cennet dedikleri bir köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek, seni diyen, değil mi? Yunus gibi ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aklı başında olan adam ne dünya umurundan kazandığına mesrur, ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor, insan da beraber gidiyor, sen de yolcusun diyen Bediüzzaman gibi bu eserlerin müellifi gibi böyle âli himmet kişiler, Kur'an talebeleri böyle olması gerekir. Ama şu soru çok düşündürücü bir soru. Tekrar zamanın bütün idarecilerine, İslam dünyasının liderlerine, değil mi? Böyle yetkili kişilerine keşke bunu duyuracak şekilde bir imkanım olsaydı da onlar için bir daha okusaydım, okuyorum. Kur'an hakiki bir şakirdine cennet-i ebediyeyi dahi hakiki maksat yaptırmadığı halde şu zail fani dünyayı ona gaye-i maksat hiç yapar mı? İşte iki şakirdin himmetlerinin ne derece birbirinden farklı olduğunu anla. Hem felsefe-i sakimenin, hastalıklı felsefenin şakirtleriyle Kur'an-ı Hakîm'in tilmizlerinin hamiyetkarlık ve fedakarlıklarını
bununla muvazene edebilirsin. Şöyle ki, felsefenin şakirdi kendi nefsi için kardeşinden kaçar. Onun aleyhinde dava açar. Kendi nefsi için, kendi çıkarı için kendi kardeşini rakip görür kendisine, ondan kaçar, aleyhine dava açar. Yok mu örnekleri çevremizde? Çok. Kur'an'ın şakirdi ise semavat ve arzdaki umum salih ibadı kendine kardeş telakki ederek gayet samimi bir surette onlara dua eder. Yani her şeyi, sadece insanları da değil, diğer varlığı, gökte ve yerde bulunan her şeyi, bütün salih kulları kendine kardeş telakki ederek gayet samimi bir surette onlara dua eder. Ve saadetleriyle mesut oluyor ve ruhunda şiddet bir alakayı onlara karşı hisseder. Hem en büyük şey olan arş ve şemse musakhar birer memur ve kendi gibi bir abd, bir mahluk telakki eder. Başkalarının yaratıcı saydığı, Tanrı gördüğü güneşi biz ne görüyoruz? Kul. Allah'ın emrine boyun eğmiş, onun bir kulu. Dolayısıyla o da bizim gibi bir kul ve bizim bir kardeşimiz. Zaten onun şöyle söylediğini bir yerde söylüyor. Ey kainat kardeşler, ne güzeldir halimiz. Şefkatle perverdeyiz. Benden hararet ziya, sizden namaz ve niyaz. Ya. Hem iki şakirdin ulviyet ve imbisat ruhlarını, yani bu ruhlarındaki manevi genişliği, zenginliği, yüceliği bundan kıyas et ki Kur'an kendi şakirtlerinin ruhuna öyle bir imbisat ve ulviyet verir ki 99 taneli tesbihe bedel 99 esma ilahiyenin cilvelerini gösteren 99 alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakirtlerinin ellerine verir. Evratlarınızı bununla okuyunuz der. İşte Kur'an'ın tilmizlerinden Şah-ı Geylani, Rufai, Şazeli radıyallahu anhum gibi şakirtleri virtlerini okudukları vakit dinle. Bak, ellerinde silsile-i zerratı, katarat adetlerini, mahlukatın adedi enfasını tutmuşlar. Onunla evratlarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbih ediyorlar. Yani sadece 33 taneli tesbih değil, 99. 99 ismin yansıdığı bütün varlıkları, denizlerin dalgaları kadar, yağmurların damlaları kadar, kainatın zerrat ve mürekkebatı kadar, bütün canlıların aldıkları nefeslerinin sayısınca sana şükürler olsun, tesbihler olsun, dualar olsun ya Rabbi diye böyle değil mi? Ruhlarındaki zenginliğe bak, bütün kainatı içine almışlar. Kendi kalplerinde taşıyorlar. İşte Kur'an-ı Mucizülbeyan'ın mucizane terbiyesine bak ki nasıl edna bir kederle ve küçük bir gamla başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan terbiye-i Kur'aniye ile ne kadar teali ediyor. Kur'an'ın terbiyesiyle ne kadar yüceliyor ve ne derece letaifi imbisat eder ki koca dünya mevcudatını virdine tesbih olmakta kısa görüyor ve cenneti zikir ve virdine gaye olmakta az gördüğü halde kendi nefsini Cenab-ı Hakk'ın edna bir mahlukunun üstünde büyük tutmuyor. Nihayet izzet içinde, nihayet tevazuyu cem ediyor. Felsefe şakirtlerinin buna nispeten ne derece pest ve aşağı olduğunu kıyas edebilirsin. İşte felsefe-i sakime-i Avrupaiye'den, Avrupa'nın bu hastalıklı felsefesinden yek çeşm olan dehasının yanlış gördüğü hakikatleri iki cihana bakan gayb aşina parlak iki gözü ile iki aleme nazar eden, beşer için iki saadete iki eliyle işaret eden
Hüdayi Kur'an'ı der ki, demek ki o Deccal'a tek gözlü demişti ya, sadece dünyayı gören, maddeyi gören gözü var. Kur'an bize iki göz veriyor. Birisi dünyayı görüyor, biri ahireti görüyor. Yani iki dünyayı da birden gören gözlere sahip yapıyor talebelerini ve iki eliyle de bu iki saadete, hem dünya hem ahiret saadetlerine işaret eden Hüdayi Kur'an'ı, Kur'an'ın hidayeti şöyle diyor: ey insan, senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil. Belki sana emanettir. O emanetin maliki her şeye kadir, her şeyi bilir, bir Rahim-i Kerim'dir. O senin yanındaki mülkünü senden satın almak istiyor. Ta senin için muhafaza etsin, zayi olmasın. İleride mühim bir fiyat sana verecek. Sen muvazzaf ve memur bir askersin. Onun namıyla çalış ve hesabıyla amel et. Odur ki muhtaç olduğun şeyleri sana rızık olarak gönderiyor ve senin takatin yetmediği şeylerden seni muhafaza eder. Senin şu hayatının gayesi, neticesi o Malik'inin esmasına ve şuunatına bir mazhariyettir. Sana bir musibet geldiği vakit de inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani bunu sadece ölüm anında değil, zaten ayette de onlara bir musibet gelince böyle derler deniyor. Musibet geldiği zaman, yani her türlü bir tehlike mi var, bir risk mi var hayatımızda, değil mi? Bir yakınımız mı hastalanmış, ölmüş yahut da bir işte yangına, bir sele, bir depreme, değil mi? Bir hastalığa maruz mu kalmışız? Şimdi Kur'an talebesine böyle diyor. Sana böyle bir musibet geldiği vakit de ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani ben Malik'imin hizmetindeyim. Ey musibet! Eğer onun izin ve rızasıyla geldin ise merhaba, safa geldin. Çünkü elbette bir vakit ona döneceğiz. Onun huzuruna gideceğiz. Ve ona müştakız. Madem herhalde bir zaman bizi hayatın tekalifinden azat edecektir, haydi ey musibet, o terhis ve azat etmek senin elinle olsun. Razıyım. Eğer benim emanet muhafazasında ve vazife perverliğimi tecrübe suretinde sana emir ve irade etmiş, fakat sana teslim olmaklığıma izin ve rızası olmazsa, benim takatim yettikçe emin olmayana Malik'imin emanetini teslim etmem der. Yani öyle de gelebilir. Allah'ın verdiği emanet canı almak için gelmişsen, tamam yani hoş geldin, safa geldin. Zaten ona döneceğiz. Ben buna hazırım. Ama yok, beni denemek için, yani bakalım emaneti korumak için kendine düşeni yapacak mı? Emaneti korumaya çalışacak mı diye yani emaneti almana izin verilmemiş ama böyle bir denemek için gönderilmişsen böyle de bakmamız lazım. O zaman benim takatim yettikçe emin olmayana Malik'imin emanetini teslim etmem der. Sonuna kadar korumaya çalışırım, kendime düşeni yaparım. İşte binden bir numune olarak Dehai Felsefi'nin ve Hüdayi Kur'ani'nin verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet, iki tarafın hakikati hali sabıkan beyan edilen tarz ile gidiyor. Fakat hidayet ve dalalette insanların dereceleri mütefavittir. Dalalette de hidayet yolunda da insanların dereceleri farklıdır. Yani görünüşte mesela iki koyunla iki deve arasında veya koyunla deve arasında veya işte iki inek arasında fazla bir fark yoktur. Yani ruhi olarak ikisinde ruhu var ama ruh düzeyleri arasında çok fark yok. Ama iki insan arasında yerden göğe kadar farklar olabilir. Işık yılları adedince
sayısınca farklar olabilir. Yani hayat böyle bir yarıştır. Hidayette de sınır yok, dalalette de. İnsan kadar yükselebilen varlık da yok, düşebilen varlık da yok. Hidayet ve dalalette insanların dereceleri mütefavit, yani farklı farklıdır. Gafletin mertebeleri de muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikati tamamıyla hissedemez. Çünkü gaflet hissi iptal ediyor. Yani burada saydı işte Kur'an talebesinin özellikleri. Sadece dünyayı esas kabul eden, değil mi? Avrupa, bozuk Avrupa'nın ürünleri veya materyalist felsefenin talebeleri özellikleri saydı ama şimdi görüyorsunuz ki bunlar göründüğü gibi değil. Ne ötekilerde bu kadar aşağı dereceler görünüyor, ne Kur'an talebelerinde bu kadar yüksek dereceler, faziletler görünüyor. Niye görünmüyor? Çünkü bu zaman gaflet zamanı, gaflet hissi iptal ediyor ve bu zamanda öyle bir derecede iptali hissetmiş ki bu elemin acısını ehli medeniyet hissetmiyorlar. Ya. Fakat hassasiyeti ilmiyenin tezahüdüyle ve her günde 30 bin cenazeyi gösteren, şimdi 200 binden fazla cenazeyi gösteren mevtin ikazatıyla o gaflet perdesi parçalanıyor. Yani gaflet perdesi parçalanıyor ama bu sefer tabii yine onu örtecek, örtbas edecek, kamufle edecek oyunlar, eğlenceler de geliştiriliyor. İşte yine de tam olarak parçalandı sayılmaz. Yani parçalansa bile yine o parçaları da kapatacak çözümler, palyatif çözümler insanlar üretebiliyorlar. Ecnebilerin tağutlarıyla ve fünun-u tabiiyeleriyle dalalete gidenlere ve onları körü körüne taklit edip ittiba edenlere binler nefrin ve teessüfler. Allah çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi korusun. Neyden? Ecnebilerin tağutlarıyla, yani sahte tanrılarıyla ve bu tabiata saplayan, tabiatçı yapan fenleriyle dalalete gitmekten ve onları körü körüne taklit edip tabi olmaktan Cenab-ı Hak neslimizi muhafaza etsin. Dedikten sonra son paragraf bizim gençliğimize hitap eden, yani gençliğe bir hitabe niteliğinde bütün gençlerin böyle önlerinde, çalışma masalarında olması gereken bir hitabe okuyorum, bununla bitiriyoruz. Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Frenkleri taklide çalışmayınız. Aya yani soru edatı. Tamam mı? Acaba anlamında burada. Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahat ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yani biz Anadolu çocuklarıyız, Mezopotamya'nın insanlarıyız. Değil mi? Avrupa hep bizi düşman görmüş, tarih boyunca bize saldırmış. Değil mi? Ecdadımızla mücadele etmişken Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahat ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok. Sefihane taklit edenler, ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Bu intihardır yani. Kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz.
Hem de ebedi idam. Ya kendi değerlerin varken, onları yaşatman gerekirken, seni ebediyen kurtaracak, dünyanı da ahiretini de mutlu edecek Kur'an'ın esasları ortadayken, değil mi? Bunlar için dünyaya meydan okumuş bir ecdadın torunları olduğun halde nasıl bu değerlerini bırakıp da, değil mi, onların kokuşmaya yüz tutan değerlerine iltifat edebilirsin ki? Evet. Bu nedir? İntihardır. Belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz. Yani uyanık, dikkatli olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe, batıya tabi oldukça hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Yani vatan hizmet, vatan, millet, Sakarya edebiyatları, iddiaları doğru değil. Yalancılık yapmayın diyor. Hem batıya tabi olacaksınız, yani kendi değerlerinize sırt çevireceksiniz, onları hafife alacaksınız, hem de vatan millet diyeceksiniz. Siz agah olunuz ki ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibanız milliyetinize karşı bir istihfaftır. Yani kendi milliyetinizi hafife almaktır ve millete bir istihzadır. Milletle de alay etmektir. Demek ki vatan hizmeti, vatan sevgisi, vatan millet sevgisi, değil mi? Bu Anadolu toprağında öteden beri oranın tapusu olan değerlere sahip çıkmakla olur. Onlara bağlı kalmakla olur. Onların aslını ihya etmeye çalışmakla olur. Batı'nın medeniyetini, ilmini, irfanını, bize faydalı olacak taraflarını da alalım. Ama kendi değerlerimizi koruyarak, kendi değerlerimize arkamızı dönmeden. İşte bu konuda müellif kimi örnek gösteriyor? Japonları örnek gösteriyor. O Darülhikmetül İslamiye'deyken oranın katibi, yani sekreteri olan İslam şairi Mehmet Akif Ersoy da Bediüzzaman'ın o fikirlerinden etkilenmiş ki o da Japonları örnek gösteriyor. İşte bakınız şimdi Japonlar nasıl millettir, onu tasvire zafer yap olamam, hayrettir. Medeniyet girebilmiş yalnız fenniyle, o da saliklerinin gerekli olan izniyle, dikilip sahile binlerce basiret, iman, ne kadar maskaralık varsa kovulmuş kapıdan. Garbın eşyası kıymeti haizse yürür, moda şeklinde gelen seyyiye gümrükte çürür. Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini. Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız. Çünkü milliyeti yok ilmin, fennin. Yalınız iyi hatırda tutun ettiği mihtarı demin. Bütün erbabı terakki yarıp geçmek için kendi mahiyeti ruhiyeniz olsun kılavuz. Çünkü beyhudedir ümmidi selamet bunsuz. Yani kendi değerlerinizi koruyamazsanız kurtuluş ümidiniz de beyhude olur, boşa çıkar diyor. Evet, agah olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibanız milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır. Hedanallah ve iyyâküm.
ila sıratil müstakim. Allah bize ve size hidayet etsin, kendi doğru yolunu göstersin ve bizi sırat-ı müstakime iletsin duasıyla bu 5. nota sona eriyor. Biz de 3 programda ancak bu notayı tamamlamış olduk. İnşallah 6. notadan bir sonraki derste beraber okumayı sürdüreceğiz. Cenab-ı Hak her defasında biraz daha gelişmemizi, biraz daha ruhen, kalben zenginleşmemizi ve kendi yolunda ilerlememizi bu hakikatlerle nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.